İzmir'in kurtuluşu, 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz Harekatı sonucu Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir'e 9 Eylül 1922'de girmesini belirten tarih terimidir. Mudanya Ateşkes Antlaşması ve sonrasında Lozan Barış Antlaşması'na uzanan süreci başlatması dolayısıyla milli mücadelenin sona ererek Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesi olmuş çok önemli bir tarihi olaydır. Peki İzmir'in nasıl kurtulduğunu hiç merak ettiniz mi? Gelin İzmir'in kurtuluşunu daha yakından inceleyelim. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. İzmir'in işgali, 1. Dünya Savaşı sonrasında Paris'te toplanan Uluslararası Barış Konferansı'nın kararıyla İzmir kentinin 15 Mayıs 1919'da Yunanistan Krallığı tarafından işgaliyle başlayan ve 9 Eylül 1922'de Türk ordusunun kente girmesiyle sona eren işgaldir. İşgal, İtilaf devletlerinin izniyle Yunan Yüksek Komiseri Aristides Teriadis komutası altında yapılmıştır. 1. Dünya Savaşı'nda Yunan Krallığı ile Osmanlı İmparatorluğu arasında herhangi bir askeri çatışma yaşanmaması sebebiyle işgal, İtilaf devletleri arasında da tartışma konusu olmuştur. İşgale izin veren İtilaf devletlerinin ana amacı İtalyanların Anadolu'daki toprak kazançlarını dengelemektir. İtalya, Birleşik Krallık ve Fransa arasında 26 Nisan 1917'de yapılan Saint-Jean-de-Maurienne Antlaşması Yunan işgaliyle uygulanamamış, çünkü İtalyanlara söz verilen İzmir bölgesi Yunanlar tarafından işgal edilmiştir. Yunanların eylemleri, Türk Kurtuluş Savaşı'nda İtalya-Türk Ulusal Hareketi arasında yakınlaşmaya sebep olmuştur. İzmir kentiyle birlikte Ayvalık, iki kent arasındaki sahil şeridi, Çeşme Yarımadası, Selçuk ve Belkahve'ye kadar İzmir'in arka alanı da işgal edilmiştir. Nisan 1920'den sonra Yunan ordusu İzmir'den harekete geçerek Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Afyon'a kadar Batı Anadolu'nun büyük bir bölümünü de işgal altına almıştır. İzmir'in işgali düşüncesi 1919'un Şubat ortalarında Yunanistan Başbakanı Venizelos'un önerisiyle İngiltere Başbakanı Lloyd George tarafından ortaya atıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson bu öneriye önce kesinlikle karşı çıktı. Ancak sonra daha esnek bir tavrı benimsedi. 7 Mayıs'ta İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa, Yunan donanmasının İzmir'e gönderilmesinde hemfikir oldular. Karar 15 Mayıs'ta uygulandı. Yunan işgali, Türk Barış Antlaşması'nın imzalanmasına kadar sürecek bir güvenlik tedbiri olarak sunulmuştur. İzmir Yunanistan'a ilhak edilmemiş, Yunan askeri kontrolü altında bir Türk vali tarafından yönetilmiştir. 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması uyarınca İzmir ve Ayvalık 5 yıl süreyle Yunan işgali altında Osmanlı egemenliğinde kalacak. Bu sürenin sonunda hangi devlete katılacaklarına ilişkin plebisit, halk oylaması yapılacağı yönünde karar alınmış. Türk ve dünya kamuoyu İzmir'in işgalini Türk ulusuna yönelik bir hakaret ve nihai Yunan ilhakına yönelik bir adım olarak değerlendirmiştir. İşgalin en büyük gerekçesi hazırlanan sahte raporlarla ilgili bölgedeki Rum sayısının Türk sayısından fazla olduğudur ve bu bölgenin Yunanlara verilmesinin kararlaştırılmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson buna önce karşı çıksa da sonradan daha yumuşak bir tavır göstermiştir. Wilson, İtalyanların Akdeniz bölgesine izinsiz asker çıkardığı haberini aldı. İtalyanların Anadolu içine sefer başlatmaları olasılığından şüphelendi ve dolayısıyla İzmir üzerinde olan Yunan hak iddialarına sıcak bakmaya başladı. Bunu İtalyanları cezalandırmak için bir olanak olarak gördü ve Rumlara karşı yapılan zulüm yalanları onu İzmir'in Yunan ordusu tarafından işgal edilmesine onay vermesini de etkiledi. İzmir'in işgalinden önce 14 Mayıs'ta İzmir istihkamları işgal edildi. İngiliz birlikleri Karaburun ve Uzunada'yı, Fransız birlikleri Urla ve Foça'yı, Yunan birlikleri de Yenikale'yi işgal ettiler. 15 Mayıs 1919 sabahı İtilaf devletleri donanmasının koruması altında Yunan askerleri İzmir rıhtımına çıktılar. İzmir'de ise buna karşı koyabilecek sadece 200 kişilik bir askeri birlik bulunuyordu. İzmir ve çevresindeki birliklerin başında bulunan Ali Nadir Paşa, Yunan askerlerine karşı koyulmaması ve silahları İtilaf devletleri askerlerine teslim edilmesi için emir verdi. İzmirli Rumların sevinç gösterileri arasında geçit töreni yapan Yunan askerlerine ateş eden Hasan Tahsin bir Yunan askerini öldürdü. Akabinde diğer Yunan askerlerinin ateşiyle hayatını kaybetti. Hasan Tahsin'in ateş ettiği kurşun, Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ilk kurşun olarak bilinir. Yunan askerleri bu olaya karşılık çevreye yaylım ateşi başlattılar. Askeri kışlada bulunan silahsız Türk askerlerine hedef alan yaylım ateşi, Türk askerlerinin teslim olmasına rağmen devam etti. Türk subayları ve askerleri dipçiklenerek ve süngülenerek öldürüldü. Zito Venizelos, yaşasın Venizelos diye bağırmayan Türk subayları süngüleniyordu. Ali Nadir Paşa ise Yunan askerleri tarafından tekmeleniyordu. Türk sivillere karşı öldürme, yağma ve tecavüz olayları başladı. İşgalin ilk günü İzmir'de 400 Türk öldürüldü. 15-16 Mayıs arası çevredeki köylerde ve kazalarda yaşanan olaylar ile 5000 kadar Türk öldürüldü. 19 Mayıs 1919 tarihli New York Times gazetesi, işgalin ilk günü 800 Türk'ün ve 100 Yunan'ın öldüğünü yazdı. 15 Mayıs günü sonunda toplam 20.000 Yunan askeri İzmir ve etrafındaki bölgeye çıkarılmıştı. 16 Mayıs sabahı İzmir'in işgalini
seslerini duyan 800 kadar yerli Rum, Türk köylerine saldırmaya başladı. Savunmasız insanlar öldürüldü ve malları yağmalanmaya başlandı. Urla'daki Türk mahalleleri Rumlar tarafından kuşatılmaya başlandı. Bunun üzerine 56. Tümen'e bağlı 173. Alay Komutanı Yarbay Kazım Bey, yanında bulunan 18 er ve birkaç jandarma ile kasabayı savunmaya başladı. İlk Rum saldırısı püskürtüldü. Aynı gün bu olayı öğrenen kasabadaki Türk halkı, Urla'daki askeri silah deposunda bulunan 120 silahı ve cephaneyi alarak 120 kişilik bir milis kuvveti meydana getirmiş. Böylece Batı Anadolu'da ilk Kuvayi Milliye Birliği doğmuştur. Bunu çevrede hızla başka milis kuvvetlerinin kuruluşu izlemiştir. İzmir'in 15 Mayıs 1919 yılında Yunan güçleri tarafından işgal edilmesi, Anadolu'daki milli mücadelenin başlamasında önemli bir aşama olarak kabul edilir. O tarihe kadar Anadolu'da işgallere karşı dağınık olan düşünce ve örgütlenme biçimleri mevcuttu. İzmir'in işgali Anadolu insanının direniş ve karşı koyuş düşüncesini körüklemiş, İstanbul'da başlayan işgali protesto mitingleri damat Ferit hükümetinin düşmesine sebep olmuş, örgütlenme ve protesto mitingleri Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar yayılmıştı. Artık İzmir, Anadolu harekatı için temel sembollerden biri haline getirilmişti ve İzmir'in işgaline karşı protesto mitingleri her yıl işgalin yıl dönümlerinde Anadolu'nun çeşitli kent ve kasaba merkezlerinde tekrarlanmakta, konu sürekli gündemde tutulmaktaydı. 1. İnönü, 2. İnönü, Aslıhanlar, Dumlupınar ve Sakarya Meydan Muharebelerinde milli mücadelenin kazanılmasında önemli adımlar atılmıştı. Türk ordusu tarafından 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın son safhasıydı. Kesin sonuç 5 gün içinde elde edildi. 30 Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara bir bildiri yayımlayarak tarihi "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrini verdi ve 2 Eylül'de Uşak'a girildi. Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde kendisinin de haberdar olmadan Yunanistan Küçük Asya ordusunun başkomutanlığına getirilmiş General Nikolaos Trikopis tutsak edildi. Türk birlikleri İzmir'e doğru hızla ilerledi. Yunan birlikleri ve Rum siviller Anadolu'dan çekildiler. 9 Eylül 1922 sabahı Ahmet Zeki Bey komutasındaki 2. Süvari Fırkası, ardından Mürsel Paşa komutasındaki 1. Süvari Fırkası birlikleri İzmir şehrine girdi. Ardından 5. Süvari Kolordusu Komutanı Mirliva Fahrettin Paşa komutasındaki birliklerle saat 10'da İzmir'e girdi. 2. Tümen'in öncülüğünü yapmakla görevlendirilen 4. Alay Komutan Yardımcısı Yüzbaşı Şerafettin Bey'in komutasında yaya olarak en önde giden 8 er, Bornova'dan Halkapınar'a ilerleyişi sırasında Punta'daki Tuzakoğlu fabrikasına yaklaştıkları sırada fabrika pencerelerinden ani bir ateşe uğramıştır. Bu olayla 4 asker hayatını kaybetti ve hemen orada defnedildiler. İzmir'in kurtuluşu sırasında can veren askerlerin isimleri şöyledir: Akşehirli Bekiroğlu Mehmet, Antalyalı Ömeroğlu Hakkı Sarı Arslan, Nevşehirli Ahmetoğlu Seyit Mehmet ve Nevşehirli Ahmetoğlu Ahmet. Konağa ulaşmayı başaran Şerafettin Bey, hükümet konağı önünde göğsüne isabet eden mermilerle yaralanmıştı ancak konağa girip balkona Türk bayrağını dikebildi. Hükümet konağına bayrağın dikilmesinin hemen ardından Yüzbaşı Zeki komutasındaki Süvari Birliği hükümet konağının hemen sağında yer alan ve günümüze ulaşmayan Sarıkışla'ya Üsteğmen Arif ve takım komutanı Celal Bey ile yedek subay Besim Efendi'nin de Kadife Kale'ye bayrağı çekmesiyle İzmir'in işgalden kurtuluşu ilan edilmiş oldu. 1. Süvari Tümeni Komutanı Mürsel Paşa bir Fransız harp gemisi telsizi vasıtasıyla İzmir'e girildiğini Ankara'ya bildirdi. Belkahve'den tarihi günü izleyen Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, yanında Fevzi ve İsmet Paşalar olduğu halde 10 Eylül sabahı İzmir'e girdi ve Fahrettin Paşa ile buluşarak doğruca hükümet konağına gitti. Konağın balkonundan başarıyı millete mal eden kısa bir konuşma yaptı. Mustafa Kemal Paşa'nın ordulara 1 Eylül'de verdiği tarihi emirle başlayan ve 18 Eylül 1922 tarihine kadar yapılan takip harekatı ile bütün Batı Anadolu'daki Yunan askerleri Türk sınırları dışına çıkarılmıştır. Takip harekatının başarıyla sonuçlanması sayesinde İzmit bölgesinden İstanbul Boğazı'na, Balıkesir bölgesinden Çanakkale Boğazı'na kadar Türk ordusu için hayati önem taşıyan diğer stratejik hedefler de İtilaf devletlerinin işgalinden olaysız olarak barış yoluyla kurtarılmıştır. Türk ordusunun kazandığı bu zafer, Mudanya Ateşkes Antlaşması'na giden süreci başlatmış. Türkiye, Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan sonra 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması'nı imzalayarak bağımsızlığını ilan etmiştir. 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'in kurtuluşu sırasında şehit düşen 4 askerin anısına defnedildikleri Halkapınar şehitliğinde 9 Eylül anıtı yaptırılmıştır. Şehitlikte şair Necmettin Halil Onan'ın ünlü Bir Yolcuya adlı şiiri bir mermer üzerine yazılıdır. İzmir'in kurtuluşu haberleri 10 ve 11 Eylül tarihlerinde Anadolu basınında yer almıştır. Hakimiyet Milliye Gazetesi'nin ilk sayfasında İzmir'in kurtuluşu haberi, "Süvarilerimiz cumartesi günü öğleden evvel 10.30'da İzmir'e girmişlerdir. İzmirliler bu suretle Yunan kabusundan
korkusundan kurtulmuşlardır başlığı ile verilmektedir. 13 Eylül tarihinden itibaren ise gazeteler Türk ordusunun İzmir'e girişiyle ilgili bilgileri yer vermişler. İlerleyen günlerde ise ordunun İzmir'e girişi sırasında yaşanan olaylar anlatılmıştır. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'e gelişiyle ilgili haberler ise genellikle 13-14 Eylül tarihlerinden itibaren verilmeye başlanmıştır. İzmir yangını ile ilgili bilgiler basında 14 Eylül tarihinden itibaren yer almıştır. 10 Eylül 1922'de New York Times gazetesinde yayımlanan haberde Fransız Deniz Kuvvetleri Bakanlığı'nın aldığı haberlere göre İzmir'e giren Türk birliklerinin düzgün davranış sergiledikleri belirtilmiştir. İzmir'in kurtuluşu ardından Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa yabancı basını kabul ederek görüşlerini açıklamıştır. Bunun ardından 1 Ekim 1922 New York Times gazetesinde o zamana kadar olan kendisiyle ilgili en geniş haber yorum yayınlanmıştır. Gazetede tam sayfa çıkan bu haberde 41 yaşındaki Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa portresi ve küllerinden doğan Türkiye karikatürü de bulunmaktadır. İzmir'in kurtuluşuyla ilgili ilk miting ve kutlama Ankara'da 10 Eylül tarihinde devlet erkanı adına heyeti vekiliye reisi Rauf Bey'in katılımıyla yapılmıştı. 9 Eylül günü bu tarihten itibaren İzmir'in Kurtuluş Bayramı olarak kutlanmıştır. Günümüzde İzmir'in düşman işgalinden Kurtuluş Günü olarak kutlanır. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.